Deposit photos. Peki size Ceyda hiç bu inşiraattan bahsetmiş miydi? Bilge. Evet, zamanında bahsetmişti. Gecelerin yanına geldiğini ve onu izlediğinden bahsetmişti. Polis. Peki bu inşirahın varlığını siz de aile olarak hissetmiş miydiniz? Bilge cevap verir. Evet, bir gece mutfakta meyve soyuyordum. Ceyda yanıma gelip beni öptü ve salondayım diyerek yanımdan ayrıldı. Ben de meyve tabaklarını hazırlayıp salona doğru ilerledim. Eşim Hasan ve kızlarım Kübra ve Büşra salondaydı ama Ceyda yoktu. Ceyda'nın nerede olduğunu sordum. Bana Ceyda'nın odasında olduğunu ve odasından hiç çıkmadığını söylediler. Şaşkınlık içerisinde Ceyda'nın odasına doğru gittim. Kapıyı açtığımda içerisi dumanla kaplıydı. Sen sigara mı içiyorsun diye sordum. Yavaş yavaş ağlamakta bir sesle bana doğru dönerek anne, yatağımın altında birisi var, çok korkuyorum dedi. Yatağının altına baktım, bir kız vardı. Bana doğru dönerek ağlamaklı bir şekilde bana anne, yatağımın üzerinde birisi var, çok korkuyorum dedi. Hemen yatağın üzerine baktım. Yatak sanki hiç dokunulmamış gibiydi. Çok korkmuştum. Bozuntuya vermek istemedim. Eğildim ve Ceyda'ya yataktan dışarı çıkmasını istedim. Çıkar çıkmaz bana sarıldı. Kalbim güm güm atıyordu ama soğukkanlı olmak zorundaydım. Her zamanki sıkıcı ve sıcak bir gün, tahmin edilebileceği üzere okulun son günleri, 11. sınıf bitti. Ceyda ve arkadaşlarına üniversite sınavı heyecanı sardı. Okulun son 5 günü olmasına rağmen Ceyda'nın arkadaşlarının devamsızlık hakkı olmadığı için okula geliyorlardı. Ceyda ise arkadaşlarını yalnız bırakmamak için devamsızlık hakkı olmasına rağmen okula geliyor. Ne kadar da iyi bir arkadaş. Can sıkıntısından ölmek üzereyken Dilara şu sözleriyle can sıkıntısına son vermişti. Hadi şişe çevirmece oynayalım. Sınıfta 6 kişi vardı. Ceyda, Dilara, Buse, Hilal, Azra ve Yasin. Evet, Yasin arkadaşlarının trollüne maruz kalmış bir kişi kendisi. Arkadaşları okula geleceği söyledi ama sonuç olarak gelmediler. 5 kanka bir şişe bularak oyuna başladılar. Bir iki el oynadıktan sonra akıllarına Yasin'in de sınıfta olduğu geldi ve Dilara Yasin'i oyuna davet etti. Yasin, sen de bize katılmak ister misin? Yasin elindeki telefonu bırakarak oyuna katıldı. Yasin sonradan katıldığı için o çevirecek şişeyi. Yasin şişeyi çevirdi. Şişe, Yasin daha ilk turda eski sevgilisi Ceyda'ya denk gelmişti. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Kaç kişiyi sevdin? 1. Uzun bir süre birbirlerine baktılar. Bir süre sonra Yasin bu bakışmaya alaycı bir tavırla şu sözleri söyleyerek son verdi. Okey, hadi sıra sende. Bir ay sonra Azra ve Dilara çıkar. Azra, doğruluk mu cesaretlik mi kanka? Cesaretli kankim. Oo, yandım kanka. O zaman şey yap. Yasin'in saçını kes. Hayda, ben ne alaka? Hadi sen erkeksin, bir şey olmaz sana. Ne alaka şimdi, Allah Allah. Oyunun kuralı bu. Biz ne yapalım? Hadi Azra. Azra Yasin'den bir tutam saç alır. Bir ay sonra bu sefer Buse Dilara eşleşmesi olur. Buse sorar. D mi C mi? Ceyda'nın C'si. O zaman şey yap sen. Buse çantasından bir tırnak makası çıkarır. Al bu makası, Yasin'in bir tırnağını kes. Herkes güler. Yasin bir şey diyemez ve Yasin'in bir tırnağı kesilir. Daha sonra Hilal Dilara eşleşmesi olur. D o C'siz. Make your change. C. He. Makyaj kutunu çıkart ve Yasin'e makyaj yap. Yasin haklı olarak sinirlenerek bu oyun şişi çevirmece mi Yasin üzmece mi anlamadım da. Şaka yaptım kanka, alınmadın değil mi? Yok ya, alınmadım da hep bana nereye kadar? Günah keçisi gibi hissettim kendimi. Tamam o zaman kanka. Kalk Buse'ye makyaj yap. Boşa çıkartmış olma makyaj malzemelerini. Ve o gün bu şekilde geçer gider. Tamam o zaman kanka. Kalk Buse'ye makyaj yap. Boşa çıkartmış olma makyaj malzemelerini. Ve o gün bir şekilde geçer gider. Ceyda eve gelir. Okul yorgunluğu ile kendini yatağa bırakır. O sırada annesi Bilge Hanım odaya gelir. Hoş geldin kızım. Hoş buldum anne. Geç geldin bugün. Evet, Azralara geçtim biraz. Peki yarın da okula gidecek misin? Bilmem, akşama karar veririm. Akşama Fatih amcanlara gidebiliriz. Paketim var daha, bu akşam yeter sanırım. Zaten kesin değil ama yine de haber veririm dedi. Bilge Hanım dışarı çıktı. Ceyda ise akşam yemeğine kadar dinlenir, akşam yemeği sırasında. Bugün Dilan aradı. İstiyorsanız bize gelin. Bu akşam müsaitiz dedi. Yok olmaz, bu akşam kupa maçı var. SS'imin maçı var. Çok önemli maç. İzlemezsem olmaz. Kübra, aman baba, yarın özetini izlersin. Allah'ın günleri çuvala mı girdi? Biz de yarın gideriz Fatihlere. Neyse o zaman arayayım ben Dilan. Gelmiyoruz diyeyim. Yemek bittikten sonra Ceyda odasına, Hasan ise maçı izlemek için salona geçti. Bilge Hanım ise her akşam olduğu gibi mutfakta meyve soyuyordu. O sırada Ceyda gelip annesinin yanağından öpüp benim tabağımı salona getirirsin dedi. Bilge Hanım tabakları hazırlayıp salona götürdü. Ceyda nerede? Odasında. Benim tabağımı salona getirsin demişti. Ceyda hiç çıkarma odasından.
Ne bileyim, bana öyle gelmiş herhalde. Neyse, ben Ceyda'nın tabağını odasına götüreyim. Bilge Hanım Ceyda'nın odasının kapısını açar açmaz çok ağır bir dumanın odayı kapladığını görür. Kız, sen sigara mı içiyorsun? Bak bakayım bana. Ceyda'dan ses soluk çıkmaz. Kız Ceyda, bak bakayım bana. Ceyda ağlamaklı bir sesle annesine doğru döner. Anne, yatağımın altında birisi var. Bilge Hanım kızımın kendisini oyaladığını düşünerek yatağın altına bakar. Bir de ne görsün? Yatağın altında Ceyda. Anne, yatağımın üzerinde birisi var anne, çok korkuyorum. Bilge Hanım yatağın üzerine bakar. Yatak sanki hiç bozulmamış gibi tertemizdir. Yatağın altına bakar. Tamam kızım, geçti. Kimse yok artık. Hadi çık yatağının altından. Bak, meyve getirdim sana. Ceyda yatağın altından çıkar. Annesine sarılıp ağlamaya başlar. Çok korkmuştu anne. Simsiyah, inşirahmış adı, öyle söyledi. Çok korkuyorum anne. Tamam kızım, geçti, korkma. Hadi kalk git, ellerini yüzünü yıka. Yıka, salona gel. Sonra ben tabağını götürüyorum. Bilge Hanım belli etmiyordu ama kendisi de çok korkmuştu. Kızı Ceyda daha da korkmasın diye dışarı vurmamıştı. Ceyda ellerini yüzünü yıkayıp salona geldi. Bu sırada babası boynunda Eskişehir atkısı Eskişehir maçını izliyordu. Ceyda ise en ucu köşedeki koltuğa oturup dışarı izlemeye başladı. Uzunca bir daldı. Kendini porsuk çayının sularına bıraktı. O kadar kötü bir durumdaydı ki gönlünde o kişiden bile daha önce koyduğu, uğruna sevgilerine res çektiği Eskişehir Spor'un maçını bile izlemiyordu. Uzaklara daldığı bir arada camdan aşağıya doğru sapsarı bir ipin indiğini gördü. Bir örümcek ağına benziyordu. Ne olacağından emin olmak için cama doğru yaklaştı. Yaklaştığında o sarı şey yüzü kanlı, gözleri simsiyah olan korkunç bir silüete dönüştü. Korkutucu bir ses tonuyla "Navvana el kurbanı şeytan" dediğini duydu bu varlığın. O sesi duyar duymaz korkudan çığlık attı. Kalbi küt küt atıyordu. Bir gecede 2 kez cinler tarafından saldırıya uğramıştı. Hemen ailesi etrafına toplandı. Kızım, ne oldu? Biri daha biraz etrafa korkulu bir yüz ifadesiyle baktıktan sonra gülmeye başladı. Kahkahalar atıyordu. Kızım, sen iyi misin? Bir an dalmışım. Saçımın telini örümcek ağı zannedip korktum. Tamam, hadi git, elini yüzünü yıka. Belli ki uykun var senin. Sonra da maçı izleriz beraber. Bir şey soracağım. Bu eli yüzü yıkamak her derde deva mı? Çok merak ediyorum. Uykun varsa elini yüzünü yıka geçer. Kendinde değilsen elini yüzünü yıka geçer. Başını ağrıyorsa elini yüzünü yıka geçer. Aşk acısına birebirdir. Her şeyin devasıdır bu. Öyle diyorsun. Hadi neyse, maçı izleyelim, o sırada açılırım. Hasan ve Ceyda maçlarını izlemeye koyulurlar. O sırada Ceyda hep telefonunu kontrol etmektedir. Kimle konuşuyorsun sen? Bizimkilerle, yarın okula gidecekler mi gitmeyecekler mi diye. Senin bağımsızlık hakkın var. İstersen gitmeyebilirsin. Bakacağım duruma göre. 11G sınıfı WhatsApp grubuna ailemin hızlı şoparları girer ve sorar. Yarın kimler okula gelecek? Ben geleceğim. Efekan geliyor. Kerem ve Nilay da gelecek. Böyle. Azra, Dilara, Buse. Siz? Geleceğiz kanka, sen? Benim hakkım var ya, ben gelmeyeceğim. Okey kanka. Ceyda annesine ve babasına bakarak ben gitmeyeceğim yarın okula. Tamam kızım, sen bilirsin. Ceyda telefonu bırakır ve maçı izlemeye başlar. Aradan 5 dakika geçtikten sonra bir bildirim gelir. Abi de bizim Yasin gelecek. Oğlum bak, gene bugünkü gibi yaparsanız var ya. Ceyda telefonu bırakır ve maçı izler. Aslında çok maç izlediği söylenemez. Çünkü bu gece yaşadığı o 2 olayın etkisindeydi hala. Umursamamak istemiyordu ama bu sarı şeyin saç teli olmadığını da biliyordu. O yatağını işgal eden siyah şeyin de cin olduğunun farkındaydı. Ama bunların anlamı neydi? Bu tam anlamıyla çok güçlü bir lanet miydi? Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusu gelen Ceyda maçı izleyemeyecek kadar uykulu olduğunu söyler. Odasına doğru giderken Bilge Hanım, "Odana kadar eşlik edeyim mi canım?" der. "Sağ ol anneciğim, teşekkür ederim, iyi geceler." Bu uzun ve korkunç gecenin ardından Ceyda nasıl uyuyacağını bilmiyordu. Yorganı tamamen üstüne çekip ağlayarak bildiği tüm duaları okudu. Her dua edişinde odadan farklı sesler gelmekteydi. Çıtırtı, ayak sesleri, tüm dualarını okumayı bitirdi. Tüm cesaretini toplayıp yorganı üzerinden çekmeye hazırlanıyordu. Çünkü hava çok sıcaktı. Tüm cesaretini toplamıştı ki odadan gelen derin bir nefes alış sesi onu bu hareketi yapmaması konusunda uyarmıştı adeta. Yorgan üzerinde hafif bir ses tonuyla ağlayarak kendisini kabusun acımasız pençelerine bıraktı. Gecenin bir yarısı Bilge Hanım, kızı Ceyda'yı kontrol etmek için eşi Hasan'a belli etmeden Ceyda'nın odasına geldi. Hafifçe kapıyı açtı. Ceyda yatağında mışıl mışıl uyuyordu. Kapıyı kapattı, derin bir oh çekti. Ama oh çekmesiyle mutfaktan kırılma sesinin gelmesi bir oldu. Emin adımlarla mutfağa doğru ilerledi. Mutfağa doğru yaklaştıkça mutfak duvarlarına yansıyan bir adet gölge gördü. Tezgahta bir şeyler yapıyordu. Kübra olduğunu düşündü. Mutfağa baktı, sırtı dönüktü. Lambayı açmak için düğmeye bastı. Ne kadar şanslı ki lamba açılmadı. Ta ki şanslı olan tezgahtaki varlık idi. Hafiften ürkmeye başlamıştı. Bilge Hanım yutkundu ve "kızım" diyebildi sadece. Bu "kızım" dediğinde tezgahtan gelen sesler şiddetlendi. Şiddetlendikçe etrafa et parçaları saçılmaya başladı. Bilge Hanım yere saçılan etlerden birisini eline aldı, çürümüş et bunlar. Hemen bıraktı elinden.
Bu sırada tezgahtaki varlık kafasını hızlıca Bilge Hanım'a çevirip keskin gözlerle ona bakmaya başladı. Bu Ceyda idi. Kırmızı gözlü, soluk tenli Ceyda. Bilge Hanım hızlıca Ceyda'nın odasına gitti, kapıyı açtı. Ceyda yatağında değildi. Aksine yatağında siyahlı, sırtını dönmüş bir kişi vardı. Odanın her yeri kanla yazılarla ve satanistik sembollerle doluydu. Kapının karşısındaki duvarda kocaman Süleyman mührü vardı. Duvarların birinde kan ile 3546 yazılıydı. Diğer duvarda 2 adet vav harfi, öbür duvarda Arapça başka bir şeyler yazıyordu. Bilge Hanım hareketsiz kalmış ta ki biri sarı, diğeri kara 2 yılan onun ayağını gıdıklayana kadar. Çığlık atarak arkasına döndü. Döndüğü anda kızının kılığındaki cin, belki de Inşira, ona doğru saldırdı. Ama tahmin ettiğiniz üzere bu da bir rüyaydı. Kabus yani. Uyandı. Sabah 7 olmuştu. İşe gitmesine daha 2 saat vardı. Bu yüzden kafaya koydu. Uyuyacaktı ki mutfaktan sesler geldi. Hırsız girerse diye odadaki mutfak bıçağını alarak mutfağa gitti. Mutfağın lambasını açtı, yine tezgahta birisi duruyordu ama lamba açılmıştı. Tezgahtaki kişi ise Ceyda idi. Bilge Hanım hemen bıçağı sakladı. Kızım hani okula gitmeyecektin? Fikrimi değiştirdim, gidiyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Kahvaltını yaptın mı? Yaptım annem, hatta tepsiden döktüm. Dalgınlıktan. Bilgen, tamam kızım, dün gece rahat uyudun mu? Uyudum anne. Anneye yalan söylenmez. Asık suratla söylüyorsun. Doğruyu söyle bakayım. Gerçekten annem, çok rahat uyudum. Sen sıkma canım. Hadi ben kaçtım. Sen öyle diyorsan öyledir. O zaman sarı civciv. Hadi iyi dersler. Ceyda kapıyı kapar ve okulun yoluna düşer. Gün boyunca ev boş olduğu için Kübra arkadaşlarıyla evde takılma planları yapmıştır. İlk sınavından çıkan Kübra, Ceren ve Beren ve Zühre Kübra'nın evinde toplanırlar. Başlarlar dedikodu gıybete. Şu bizim sınıftaki Harun çok iyi çocuk değil mi ya? Hangi? Şu Buraklarla takılan değil mi? Ta kendisi. Kübra o sırada elinde biralarla dedikoduya dahil olur. O kadar yakışıklı değil ama ortalamada değil. Kişilik olarak da iyi bir insan. Zamanında bana okul fişlerini bedavaya vermişti. Geçen sene değil mi? Geçen sene sen onunla çıkıyorsun sanıyordum ben. Aslında hoş çocuktu. Muhabbeti de güzeldi ama çok terstik. Ne gibi? İlk tanıştığımızda Beşiktaş'ı tuttuğunu söylemişti. Zamanında Orhan Gazi'de oturuyorduk. Zaten en fazla oraya kadar gelebildiğimiz demişti. İnönü merdivenlerini hatırlatmadım. Neden? Hoşuma gitmişti o zaman. Ama bugün aynı şeyi söylese cevabım farklı olurdu. Direkt hatırlatırdım. Yalnız araya giriyorum ama böyle olayların yaşanmaması lazım tribünlerde. Bir Eskişehir Spor taraftarı olarak düşüncem bu. Doğru. Sonuçta hepimiz o korkunç patlamadan sonra bir araya geldik. Bence gayet daha iyi oldu. Ki Harun'la kötü yapmış o lafı söyleyerek. Neyse ya, ben bir lavaboya gideceğim. Siz beni beklemeyin, devam edin. Beren lavaboya girip işini bitirir, sifonu çekmek ister ama sifon çalışmıyordur. Kalkar ve sifonunu kurcalamaya başlar. Tam o sırada suda yüzen ve üzerinde Arapça yazılar ve semboller bulunan bir kağıt görür. Bir kaba çeşmeden su alarak sifon niyetine kullanmaya başlar. Bütün pislik gider ama o kağıt bir türlü gitmez. Eline eldiven giyerek o pis suya elini sokup o kağıdı alır. O kağıdı alır almaz lavabonun içindeki dolabın kapağı hızlıca kapanıp açılmaya başlar. Meraklı Beren o kapağı açar. Kapağın içi simsiyah, çok uzunca geriye doğru gidiyordur. Dolapta 2 adet çürümüş yumurta ve biri siyah biri sarı 2 yılan vardır. Beren çığlık atar. Arkadaşları çok ivedi bir şekilde lavaboya gelirler. Beren hareketsizce dolaba bakıyordu. Dolap normaldir. Daha doğrusu Beren hariç herkes normaldir. Biz dönelim sarı civcive. Okula gidip arkadaşların yanına oturur. Zinde gözükmeye çalışır ama değildir. Dün gece hiç uyuyamamıştır. Hatta okula da uyanık kalabilmek için gelmiştir. Evet, gerçekten zinde kalabilmek için gelmiştir. Sınıfta herkes vardı, Yasin yoktu. Yoksa Yasin arkadaşlarını mı trolleyecekti? Dersler boş geçiyordu. Herkesin canı sıkılıyordu. İkinci dersten sonra Yasin geldi. Sırtında bir çanta, elinde bir flash bellek. İçinde filmler, ancak film türü olarak yalnızca korku filmleri vardı. Ceyda dün geceki olaylardan ötürü ve zaten korku filmlerinden çok çabuk etkilendiği için kafayı koyar ve uyumaya çalışır. En azından gözlerini dinlendirir. Ders din kültürü ve ahlak bilgisidir. Filmin her sahnesinde bir cin kabilesi için en güçlü denilmesine Yasin güler. Ne oldu Yasin, neye güldün? Hocam en güçlü cin kabilesi. Hocam peki hangisi? Bir tane yok ki hocam. Onun maredi var, zulası var, yakuzası var, inşirahı var. Tam o sırada Ceyda sırtında bir acı hisseder ve ahlayarak dikilir. Ne oldu Ceyda? Kabus gördüm hocam. Tamam kızım, sen uyumaya devam edebilirsin istersen. O sırada teneffüs zili çalar. Dilara ise Ceyda'yı dışarı, her zaman buluştukları yere, okul çardağının oraya çağırır. Bütün tayfa olarak toplandıktan sonra hikaye kurguladın değil mi Ceyda? Ha ha ha, çok komikmiş. Nasıl ya, ne hikayesi? Dün gece beni aradı işte. İşra adında birisi beni takip ediyor dedi filan, dinledim. Sonra moral verdim filan, onu diyorum. Kanka yemin ediyorum sana İşra'nın bir cin kabilesi olduğunu daha yeni öğrendim. Şu gözlerimi görmüyor musun? Ne kadar zayıflar. Uykusuzluktan ölüyorum. Demin uyumaya çalıştım.
Yasin inşaat der demez sırtımda pençe hissettim. Ona irkildim. Kanka şu gözlüğe bak, kızılıyor. Kanka dalga geçme. Şu an müthiş kötü durumdayım. Kanka dalga falan geçmiyorum, ciddiyim. Aç bakayım sırtını. Geç şuraya. Görünmeyen bir bölgeye geçip Ceyda'nın sırtını kontrol etmeye başlarlar. Ceyda'nın sırtını açtığı anda kızlar şok olur. Çünkü Ceyda'nın sırtında 35-46 ve Süleyman mührü vardı. Azra hemen Ceyda'nın sırtının fotoğrafını çekti. Ceyda sırtının fotoğrafına baktı. Bakar bakmaz ağlamaya başladı. Ve ağzından şu cümle döküldü. Allah'ım, ben ne yaptım? İkinci gün. Kübra ve arkadaşlar Beren'i salona getirip sakinleştirmeye çalıştılar. Ancak bu neredeyse imkansızdı. Beren görmüş olduğu manzarayı anlatmaya çalışıyordu. Arkadaşları buna inanmıyordu. Onlar inanmadıkça Beren'in morali iyice düşüyordu. Herkes farklı bir dünyadaydı. Zühre, Harun'la nasıl muhabbet başlatacağını düşünüyordu. Ceren indirimdeki ayakkabıyı almak için parayı ailesinden nasıl isteyeceğini. Kübra ise anne ve babası eve geldiğinde onları ispiyonlayacak olan komşularından nasıl kurtulacağını düşünüyordu. Yani hiç kimse gerçek anlamda Beren'i düşünmüyordu. Ciddiye almıyordu. Zavallı Beren ise öylece, sanki karne günüymüş gibi halı desenini inceliyordu. Sonunda Kübra dışarı çıkıp hava alma ve tüm bu olayları unutma fikrini ortaya attı. Beren, ben ne bu eve bir daha gelirim ne de daha burada dururum diyerek çantasını toplayıp kapıya yöneldi. Kapının oradaki aynada biraz duraksadı. Aynadan makyajını tazeleme fikri çok mantıklı gelmedi ve kapıyı açıp hızlıca kendisini sokağa attı. Okulda işler hiç iyi gitmiyordu. Ceyda uykusunu bahane ederek kafasını sıraya gömüyor ve ders boyunca hiç kaldırmıyordu. Ceyda'nın diğer arkadaşları endişe içerisindeydi. Azra kapının önünde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini bekliyordu. Hoca geldiğinde hocayla özel olarak konuşmak istediğini söyledi ve hoca Ceyda'nın sırtının fotoğrafını gösterdi. Of, bu çok kötü. Nereden buldun bu fotoğrafı? Hocam bir internet sitesinde buldum. Ben de siz bilirsiniz diye düşünmüştüm. Hoca incelemeye devam eder. Hocam, efendim kızım. Biliyor musunuz anlamını bunların? Bilmiyorum. Hiç mi hiç hayra alamet değil bu işaretler. Peki ne hocam? Boş ver. Bilmesen daha iyi. Hadi sınıfa derse. Geç kalacağız. Hocam, hadi kızım sınıfa. Peki hocam. Azra sınıfa girer. Arkadaşları hemen kaş göz hareketleriyle olayı anlatmasını ister. Ne olmuş, neymiş onlar? Ben size teneffüste anlatırım. O sırada ise Bilge Hanım temizlik için geldiği evde yerleri silip süpürüyordur. Koskoca villada tek başına duran Bilge Hanım, dün gece gördüğü rüyanın etkisinde hala çıkamamıştır. Yerleri silerken kızının yaşadığı olay ve rüya arasında bir bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Aklından önce bu olayları eşi Hasan Bey'e anlatmak, daha sonrasında ise onu hocaya gitmeye ikna etmek geçer. Daha sonrasında ise eline telefon alır ve rehberden eşinin numarasını bulur. Ancak ara tuşunu bir türlü basamaz. Telefonu yeniden yerine koyar ve arkasını dönüp gider. Ancak 2 adım atabilir. Çok şiddetli ve yakınlardan gelen bir kırılma sesi onu irkiltir. Arkasına yavaş yavaş döner, bir de ne görsün. Telefon yerde kırılmış bir şekilde duruyor. Telefonunu yerden kaldırmaya çalışır. Allah'ım, ben ne yaptım diyebilir sadece. Tam o sırada telefon çalar. Evet, daha az önce kırılmış olan telefon çalmaya başlar. Bilge Hanım telefonu açar ve yutkunarak alo der. Ses gelmez. Tekrar alo der. Yine ses gelmez. Kapatır. Telefon anında yeniden çalar. Sert bir şekilde alo diyerek telefonu açar. Çok ince bir ses. Navanla el kurbanuz şeytan der. Ve telefon aniden hattan düşer. O sırada salondan çok büyük bir ses gelir. Bilge Hanım salona gittiğinde ne görsün? Bir sürü siyah giyimli adam kafalarını öne gerice hızlıca sallıyorlar. Yerde bir pentagram ve yanında her yeri kanla dolu Ceyda. Hepsi birden kafalarını öne geriye hızlıca sallayıp garip bir dilde dua ediyorlardı. Bir süre sonra 6 adet siyah giyimli adam Ceyda'yı kaldığı pentagramın üstüne koydular. Ceyda pentagrama giderken annesi Bilge Hanım'a "Emne var el kurban şeytan" der. Siyah giyimli varlıklar Ceyda'dan sonra Bilge Hanım'a doğru yönelirler. Bilge Hanım çığlık atmak ister ama atamaz. Tepki vermek ister ama veremez. Siyahlıklar etrafını sağar ve o siyah varlıkların varlığını iliklerinde hisseder. Ancak sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu bir halüsinasyondur. Kendine geldiğinde telefon yerinde sapasağlam durmaktadır. Derin bir oh çeker. Dinlenmek için kendisini koltuğa atar. Okula dönecek olursak Ceyda yine uyuyordu. Ders Türk dili ve edebiyatıdır. Hoca yoklama alır ve Ceyda'nın adını söyler. Ama Ceyda cevap vermez. Ceyda yok mu? Burada ama beşik sallamış bütün gece herhalde. Tüm sınıf esprim trakıntısı gibi olan cümleye güler. Ceyda ise başını hafif kaldırıp yorgun gözleriyle Yasin'e doğru bakar. 3 saniye kadar bakışırlar. Sonrasında Yasin'in yüzü simsiyah olup gözleri kırmızıya dönüşür. Ceyda artık bu durumda alışmıştır. Sadece gözünü başka bir yöne doğru çevirir ve hocaya "Buradayım hocam. İzninizle uyumak istiyorum" der ve hocanın cevabını beklemeye başlar. Ama cevap Yasin'den gelir. "Bak uyuyabilir miyim hocam da değil. İzninizle uyumak istiyorum hocam. Uyu kızım." Hocam ayıp ama bu yaptığınız. Daha geçen hafta Mete uyuyor diye sırtından soğuk su dökmüştünüz. O sırada daha fazla dayanamayan Azra araya girdi. "Ağlama be. Oo, avukat hanım konuştu.
Çocuklar kesin kavgaya. Geçen hafta ders işlemiştim. Bugün işlemeyeceğim. Bugün salı, yarın çarşamba, sonra perşembe ve cuma. Okulların kapanmasına kalmış 3 gün. Uyuyun istediğiniz kadar ama tabii yazın üniversite sınavına çalışacağınıza söz verirseniz. Söz veriyorum hocam. Efe, hedef neresi? Boğaziçi İngiliz Dili ve Edebiyatı hocam. Hadi bakalım inşallah. Senin hedef neresi Nilay? Akdeniz Üniversitesi hocam. Güzel. Peki bölüm? Hangisi olursa hocam ama Akdeniz olsun. Hadi bakalım inşallah ama çabuk karar ver. Bölümünü iyi araştırmalı yap. Tamam hocam. Senin Mete? Uludağ hocam. Benim de ne olursa olsun Uludağ olsun. Neden? Hocam kuzenim Levent de oraya hedefledik biz. Peki inşallah sen Ceyda? Ceyda kafasını kaldırır tam cevap verecektir ki Yasin oradan lafa attı. Hacettepe Tıp, Uyku Bozukluğu Fakültesi. Bilmiyorum var mı öyle bir bölüm acaba? Ceyda güler ve cevap verir. Anadolu Üniversitesi veya Osman Gazi Üniversitesi olursa çok iyi olur. Ama ben bölüme göre karar vereceğim. Yasin kısık sesle. Anadolu'da veya Osman Gazi uyku bozukluğu bölümü yok der. Ancak sınıfta kimse olmadığı için ses çok duyulur. Daha sonrasında bunun farkına varan Yasin sahteden öksürerek durumu kapatmak ister. Dersin sonunda aynı zamanda okulun sonunda Azra hemen Yasin'in yanına gidip Yasin'e hesap sorar. Ya sen ne kadar yüzsüzsün ya. Ne oldu avukat hanım beğenemedin mi? Beğenemediysen bölüm değiştir. Dil sınavından hukuk tutturamazsın. Ulan kız dün gece uyuyamamış. Sen gelmişsin burada kızla dalga geçiyorsun utanmaz. Ah yazık. Burak da az mesajlar saymış o zaman. Sen var ya sen. Gördüğüm en adi pisliksin. Ya kızım sana ne oldu? Kız bir şey diyor mu? Kanka gel gidelim. Hadi boş ver ben kızgın veya sinirli falan değilim. Güle güle Azra. Bay bay. Bu burada kalmayacak. Ceyda'nın zoruyla bölgeden uzaklaşır. Yakın arkadaşlarına dönüp çattık ya diyerek çantasının sırtına alır. Okul bahçesinde ise Ceyda, Azra, Buse ve Dilara bu olayları tartışıyorlardır. Yüzsüzü görüyor musunuz? Kanka onun huyu bu ne yapalım? Kanka bana onu savunma Allah aşkına. Kanka savunmuyorum. Huyunun bu olduğunu söyledim. Bu arada araya gireceğim ama Burak kim? Derin bir öfkelik diyerek çocukluk aşkım. Yıllar sonra 3 ay önce ben Yasin'le çıkıyorken yine karşıma çıktı. Yasin bana Burak'a güvenmediğini söylemişti. Ben güvenmiştim. Bir süre sonra artık Burak'la Yasin'den daha fazla takılmaya başladım. Aklımı karıştırdı. Burak için Yasin'i terk ettim ben de ama sonra pişman oldum. Ama son pişmanlık fayda etmez. Onun garizi bana normal olarak. Aldatıldığı için yapıyor bunları. Onu da anlıyorum ama suçlu benim. Ve siz de çok bu çocukla dalaşmayın. Ricamdır sizden. Hadi evlere dağılalım. Herkes birbiriyle vedalaşır. Herkes okul kapısına doğru yönelirken Azra okulun içine doğru girer. Kız nereye Azra? Aman okula tuvalete gidiyorum. Çok sıkıştım eve kadar dayanamam. Kanka evin 3 adımlık mesafede. Harbiden okul evinden daha uzak. Biliyorum da hocaya da sormam gereken özel bir şey var kızlar ben kaçtım aman. Kızlar gülerek okul dışına çıkarlar ve Ceyda ise bu ilk defa gülümser. Azra koşa koşa öğretmenin odasına gider ve din hocaları Murat Hoca'yı arar. Ancak Murat Hoca'yı bulamaz. O sırada kursa kalan 12. sınıf öğrencilerine fotokopi çektiren Faruk Hoca'yı görür. Hocam Murat Hoca burada mı? Yok kızım öğle arasında dersi bitmişti onun. O zaman çıktı gitti. Tamamdır hocam sağ olun. Hayırdır Murat Hoca'yla ne işin var? Flash belleğim onda kaldı da onu soracaktım. Yarın okuldaysan o zaman sorarsın. Tamam hocam öyle yaparım. O zaman hadi iyi dersler size sağ olun. Azra hazır okul içine girmişken bir de tuvalet ihtiyacını karşılar. Ellerini yıkar tam kapıdan dışarı çıkacaktır ki Yasin ve arkadaşlarının konuşmasına tanık olur. Yasin aynen arkadaşlarına şunları söyler. Oğlum bunlar daha başlangıç. İliklerine rüyasına kadar gireceğim ben onun. Görecek o nasıl bir duyguymuş bir insan duygularıyla oynamak. Burnundan getireceğim oğlum onun. Doğduğuna pişman olacak. Bunlar ne ki? Bugünkü halini gördünüz değil mi? Her şey çok daha berbat olacak. 3. gün. Azra duydukları karşısında dehşete düşer. Ceyda'nın bu kötü halleri Yasin yaptığı bir büyünün sonucu muydu yoksa? Dualar ede ede evin yolunu tuttu. Ev yolunda Azra'nın telefonu çaldı. Arayan Ceyda'ydı. Kızlar Sazanova Parkı'na gitmeye karar vermişlerdi. Bu yüzden Azra'nın da gelmesi için ona haber vermişlerdi. Ceyda. Kanka, biz Sazova'ya geçiyoruz. Sen de gelecek misin? Tamam kanka geliyorum ama herkes dağıldığında seninle özel bir şeyler konuşmam gerek olur mu? Olur kanka ne hakkında? Kanka telefonda bahsedemem. Yüz yüze konuşuruz. Tamam kanka hadi öptüm. Azra Sazova'ya doğru yola çıkar. İşini bitiren Bilge Hanım da parasını alıp evine doğru yola çıkar. Eşi Hasan Bey'i arar. O da işten çıkmış ve Estram ile eve doğru ilerlemektedir. Aşkım ben çıktım işten eve gidiyorum. Şimdi otobüsteyim. Tamam ben de şimdi tramvaya bindim. Ben de en geç yarım saate evdeyim hayatım. Tamam hayatım hadi görüşürüz evde. Tamam görüşürüz bay bay. Hasan Bey tramvaya biner. Hiç boş koltuk yoktur. Orta kapının oradaki ikili koltukta oturan peçeli bir kadının oturduğu koltuğun yanındaki direğe tutarak yolculuğuna başlar. Tramvay kalkmış ilerliyordu ki bir anda durdu. İki lise öğrencisi bindi ve Hasan Bey'in durduğu direğin yanına geldiler. Aralarından birisi amca koltuğa oturabilir miyiz? Yorgunuz da kusura bakmazsan dediler.
Hasan Bey kafasını koltuklara çevirdi. O bindiğinde o koltuklarda peçeli 2 kadın oturuyorlardı ancak artık oturmuyorlardı. Belki de hiç oturmamışlardı. Hasan Bey gülümseyerek "Tabii ki gençler, oturun." Gençler Hasan Bey'e teşekkür etti ve koltuğa oturmuşlar. Hasan Bey ise bu olayı yorgunluğuna vurmuştu. Ancak lanet veya halüsinasyonlar bütün aileyi hatta o eve giren herkesi etkisi altına almış ve işin içinden çıkılamayacak duruma getirmişti. Ceyda ve arkadaşları Sazova'da gezindikten sonra eve dönmeye karar verirler. Azra, kanka sen benimle bir şey konuşacaktın. Azra biraz düşündükten sonra kanka önemli bir şey değil, boş ver. Telefonda söyleyemem, çok önemli diyordun. Ya kanka bu Yasin'le alakalıydı. Sonra sen bu olayı kurcalamayın deyince ben de söylememeye karar verdim. Tamam kanka sen bilirsin. Dediğim gibi kapatın bu defteri. Çünkü onun için benim defterim kapandı. Emin misin? Bilmem ki. Aha. Neyse hadi evlere dağılalım. Ceyda eve gelmiş, çantasını bir tarafa fırlatarak kendisini yatağa atmıştı. Çok yorgundu ve yorgunluk hiç normal değildi. Gözlerini kapatır kapatmaz uyudu. Rüya gördü normal olarak. Rüyasında bir uçurumun eşiğindeydi. İleri gitse ölecek, geri gitse kurtulacaktı. Geri gitmeye gücü yoktu. Kendini ne kadar zorlarsa zorlasın geri gidemiyordu. Kilitlendiğini sanmıştı, bu yüzden deneme amaçlı kendisi hafif öne doğru eğdi. Az kalsın düşüyordu. Zor toparladı kendisini. Tüm gücünü toparlayıp kendisini arkaya doğru ittirmeye başladı. Hareket dahi edemiyordu. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Ayakta da duramıyordu. Gözleri karardı ve uçurumdan aşağıya düştü. Yere düştüğünde garip bir şekilde ayaklarının üzerindeydi ama gözleri kapalıydı. Gözlerini açtı ve karşısında gözleri simsiyah olmuş, yüzünde kırmızı renkle "Wow" harfi yazan Yasin'i gördü. Yasin'in arkasında yüze yakın siyah giyimli varlık yani cin vardı. Bunlar daha başlangıç. İliklerine, rüyana kadar gireceğim ben senin. Göreceksin nasıl bir duygumuş. Bir insanın duygularıyla oynamak. Burnundan getireceğim kızım senin. Doğduğuna pişman olacaksın. Bunlar ne ki? Bugünkü halini gördün değil mi? Her şey çok berbat olacak. Daha arkasında cin ordusu Ceyda'nın üzerine yüklenerek onu bir tepeden daha aşağıya atar. O sırada Bilge Hanım eve gelir. Bilge Hanım'ın kapıyı kapatma sesiyle Ceyda da uyanır ama sıkıntı şudur. Ceyda gözlerini açtığında tavanla arasında neredeyse 5 santim kadar vardır. Gözlerini açar açmaz çok şiddetli bir biçimde yatağa düşer. Bu olay ona o kadar normal gelir ki sadece gerinir ve yataktan çıkar. Annesiyle görüşür. O sırada babası gelir. Onunla da görüşür. Sonra herkes işlerinin başına geçer. Ceyda telefonunla oynamaya, Bilge Hanım mutfağa yemek hazırlamaya, Hasan Bey ise telefonun başına geçer. Yemek hazırlanmaz. Ailede inanılmaz büyük bir tembellik başlamıştır. Bu yüzden dışarıdan yemek söylerler. Yemeği yedikten sonra Hasan Bey sakallarını kesmek için mutfakta bulunan tıraş makinesini aramaya mutfağa gelmiştir. O sırada Bilge Hanım, "Hasan Bey çok kötüyüm. Neyim var canım? Sürekli halüsinasyonlar görüyorum. Birkaç siyahlı adam Ceyda'yı kaçırıyorlar." "Siyahlı adamlar mı?" Biraz bekledikten sonra bugün otobüsteyken ben de onlara benzer bir şeyler yaşadım aslında. Dur biraz. Benim askerlikten bir arkadaşım var. Hüttam kendisi. Daha devam ederse bu olaylar en kısa sürede kendisini çağırırız. Tamam. Hasan Bey korku filmleri izlemeyi severdi ve bu korku filmlerinde genel olarak insanlar olabildiğince bu konuları uzattıkları için işin kötü sonu biterdi. Bunun bilincinde olan Hasan Bey onları mahvetmek istemediği için en kısa sürede Hüttam arkadaşıyla irtibata geçmenin daha mantıklı olabileceğini düşünürdü. Lakin bu düşüncesi bu gece icraata dökülecek ve Hasan Bey askerlik arkadaşı Bursalı Remzi'yi Eskişehir'e davet edecektir. Zira kendisi tuvalete gidip tıraş olurken sabah Beren'in gördüklerinin aynısını görmüş, lakin Beren için bunlar yalnızca kendisinin gördüğü halüsinasyonlar iken Hasan Bey ve ailesi için bir mesaj görevi görüyordu. Hasan Bey yılanlardan korkmuştu ancak sakin bir ses tonuyla eşi Bilge Hanım'ı çağırıp Bilge Hanım'ın gördüğü şeylerin bunlarla bir alakası olup olmadığını öğrenmek istedi. Bilge, bu görünenlerle senin gördüklerin arasında bir bağlantı var mı? Bilmiyorum ama ben Büşra'yı annemlere göndereyim. Sen de arkadaşını çağır buraya gelsin. Her şey çözülsün bu akşam. Büyü mü cin musallatı mı çözülsün. Ceyda 2 gündür uyuyamıyor. Çok kötü kız. Lütfen. Tamam sen annene haber ver. Ceyda'yı da çağır bana gelsin hemen. Tamam bey. Bilge Hanım tuvaletten dışarı çıkar. Ceyda'yı tuvalete babasının yanına gönderir. Bilge Hanım ise annesiyle görüşür. Ceyda lavaboya gelir. Ceyda kızım sana bir şey göstereceğim. Hasan Bey kapakları açar, çürümüş yumurtalar ve yılanlar hala oradadır. Bunların senin birkaç gündür gördüklerin ve yaşadıklarına bir alakası var mı? Ceyda oturup ağlamaya başlar. Baba, çok korkuyorum. Korkma yavrum, benim bir arkadaşım var Hüttam. Onu çağıracağım, o kurtaracak bizi. Annemle konuştum, Büşra gelebilir dedi. Tamam Ceyda, kızım kalk kardeşine sen söyle. Ben de o sırada Remzi'yi arayayım. Ceyda elini yüzünü yıkar, kendisine şekil düzen verir ve kardeşi Büşra'yı anneannesinin evine götürür. Normal şartlarda iki evin arası 25 dakikadır ancak Ceyda 3,5 saat geçmesine rağmen hala eve geri dönmemiştir. Ailesi anneannesiyle oturup hasret giderdiğini düşünür.
Yani olayı iyiye yorar. Sonunda zil çalar. Gelen Bursalı Remzi Hoca'dır. Acilen eşyalarını toplayıp Eskişehir'e gelmiştir. Bu iş bu gece çözülecektir. Biraz hasret giderler. İki eski asker arkadaşı. Sonrasında Hasan Bey şöyle söyler. Remzi kardeşim, bizim evde bir şeyler var. Bir şeyler dönüyor bu evde. Hissedebiliyorum Hasan. Burada olmamdan rahatsız olan varlıklar var. Gördüğün şeyleri nerede görmüştün? Sen bir göster hele bana. Hasan Remzi'yi alıp lavaboya götürür. Tüm aile oraya toplanır. Çürümüş yumurtalar, yılanlar halen oradadır. Yılanlar bir şeyler fısıldamaktadır. Ne diyor bu yılanlar? Navanna el kurbanüs şeytan. O ne demek? Kadim bir dilde kurbanüs şeytana gidin diyor. Burası neresi? Hatırladığım kadarıyla bir orman. Konumu buraya uzak ve gecenin bir vakti oraya gitmek çok tehlikelidir. Hedefimiz yarına kadar bu cinlerin sizlere saldırmasını engellemek. Saldırıları boşa çıkartmak. Her şey kurbanüs şeytanda çözülecek. Tüm bu olaylar olurken elektrik kesintisi yaşanır. Tahmin edebileceğiniz üzere de üstüne kapı açılma sesi gelir. Normal değildir tüm bu olanlar. Aslında normaldir ancak şartlar normal değildir. Herkes korkudan tir tir titrerken salondan şöyle bir ses yükselir. Anne, baba, neredesiniz? Evet, bu gelen Ceyda'dır. Herkes derin bir nefes alır. Salona geçip fener ışıklarıyla otururlar. Niçin mum yakmıyoruz? Mum ışığı cinler burada sohbet var diye yorumlanır. Çok tehlikelidir. Saat 12'yi geçmiş, isterseniz yarın devam edelim. Yarın Kurbanüs Şeytan Ormanı'na gideceğiz. Ceyda kızım, erken kalkan yol aldırmış. Erken yatalım, erken kalkalım. Sizi bu musibetten daha erken kurtaralım inşallah. Herkes odasına dağılır. Bilge Hanım kızı Kübra'yı yanına çeker. Kardeşin yanında kal bu gece. Bir şey olursa hepimizi uyandır. Tamam annem, bende o iş. Kübra yastığını yorganı alıp kardeşi Ceyda'nın odasına gider. Ceyda'nın odasındaki koltuğa yayar yastığını yorganını. Boş ver, koltuğa gel beraber yatalım. Kübra gülümser ve kardeşine sarılıp mışıl mışıl uyurlar. Ta ki sabah 5'te bir arama onları uyandırana kadar. Arayan Azra'dır. Alo, Kübra abla. Ceyda bizim evin karşısındaki tepede hareketsiz duruyor. Kübra aceleyle uyanır. Kardeşi yanında yoktur. Yatakta Beren'in dün klozette bulduğu kağıt vardır. O kağıda da cebine alıp evdeki herkesi uyandırmıştır. Acele bir şekilde Azraların evinin önündeki tepeye çıkmışlardır. Ceyda hareketsiz bir şekilde tepede durmaktadır. Gözleri de kapalıdır. Remzi Hoca sessiz ve sakince Ceyda'ya yaklaşır. Ceyda'yı yakalar yakalamaz Ceyda kendine gelir. Hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlar. Bir süre sağa sola boş ifadelerle baktıktan sonra burnundan kan gelmeye başlar. Ceyda ailesi Azra bu olay üzerine ağlamaya başlarlar. Remzi Hoca Ceyda'ya sarılarak merak etme kızım, kurtaracağız seni bu iblislerden. Sen içine ferah tut. Tüm dualarını oku. Allah'a güven. Sen sana düşeni yap, gerisini Allah'a bırak. Allah şüphesiz mazlumların yanındadır. Ta ki bu olay kolay kolay atlatabilecek bir olay değildir. Ancak bu olayların daha da artmaması ve bir daha yaşanmaması için Remzi Hoca'nın bu olay hakkında daha detaylı bilgiye sahip olması gerekir. Kızım, şimdi bana dün geceden beri hatırladığın her şeyi anlatmanı istiyorum. Uyur gezer gibiydim. Her şeyi duyabiliyordum ancak hiçbir şey göremiyordum. Bilincim yerindeydi ancak iradem yoktu. Soğuk tenli bir varlık tarafından kontrol ediliyordum. Onun o pençeli ve soğuk ellerini hissedebiliyordum. Beni dışarıya çıkardı. Yürüdüğümü hissedebiliyordum. Hatta yoldaki sarhoşların seslerini bile duyabiliyordum. Yoldan geçerken bazılarının bana nasıl sarktığını da duyabiliyordum. Ama cevap veremiyor, tepki veremiyordum. Sonra durdum. Hareketsizce saatlerce durdum. O da yanımdaydı. İnşirah da yanımdaydı. Sonra gözlerimi bir anda görmeye başladı ve karşımda siz vardınız. Beni resmen uçurumun kenarından kurtardınız. Peki sana musallat olan cin kabilesinin İnşirah olduğuna emin misin? Ceyda o siyah varlığın kendisine İnşirah isminden bahsettiği gün hatırlar. Evet eminim. Tamamdır kızım, hiç korkma. Çünkü bugün tüm bu işleri çözeceğiz. Bugün inleğine ineceğiz. Sana emrettikleri gibi kurbanı şeytana gideceğiz. Ve bu musallata son vereceğiz. İnşallah hocam, inşallah. O zaman önce güzel bir kahvaltı yapalım. Sonra da yola çıkalım inşallah. Güzelce bir kahvaltı yaptılar. Sonra arabayı hazırladılar. Herkesten helallik alıp yola koyulacaklardı ki Kübra tam araba çalışırken Remzi Hoca'ya sabah Ceyda'nın yatağında bulduğu, daha öncesinde de Beren'in rastladığı o kağıdı verir. Remzi Hoca o kağıdı alır ve açar. Kağıdın ortasında kocaman bir Süleyman mührü vardır. O mührün etrafında 35-46 yazmaktadır. Bu kağıdı yanına alır ve yola çıkarlar. Şükür ki kısa bir sürede kazasız ve belasız kurbanı şeytana ulaşırlar. Derin mi derin, korkunç mu korkunç. Gündüzleyin bile karanlık bir ormandır bu kurban şeytan ormanı. Yürü babam yürü. En sonunda Remzi Hoca, Ceyda ve babası Hasan Bey'i bir su deposunun yanına getirir. Bu su deposu her şeyin başlangıcıdır. Ne var ki bu su deposunda? Yıllar önce bu ormana yakın bir köyde çocuklar her perşembe cumaya bağlayan gece kaybolmaya başlarlar. Köylüler yavrularını bulmak için köyün altının üstüne getirirler ancak yavrularını bulamazlar. Bir perşembe gecesi köye nöbetçi koyarlar. O nöbetçi bir gencin
gözleri kapalı bir şekilde evinden çıktığını görür. Nöbetçi çocuğu durdurmaya çalışır lakin çocuk hiçbir şekilde durdurulamaz. Nöbetçi çocuğun yakınına yaklaştıkça geri savrulur. Son çare köylüleri uyandırır. Köylüler çocuğu takip eder. Çocuk köyden çıkıp bu su deposuna geliyordur. Ancak su deposunun etrafı siyah gölgeler ile doludur. Bu gölgeler tabii ki de şeytana tapan cin kabilelerinden başkası değildir. Her perşembe cumaya bağlayan gece bir insan yavrusunu şeytana kurban ederlermiş. O yüzden de buranın adı Kurbanus Şeytan olarak kalmış. Benim ile ne ilgisi var ki bu su deposunun? Onu bugün şimdi burada çözeceğiz inşallah. Dün sen de kendi iraden dışında yatağından kalkıp o tepeye çıkmıştın. Onunla bir bağlantısı olabilir mi Remzi? Bakacağız Hasan, göreceğiz. Şimdi Ceyda'ya musallat olan cinler ile iletişime geçeceğim. Bu kıza ne için musallat olduklarını soracağım. Remzi Hoca sırtındaki çantasından bazı şeyler çıkartır. Bu şeylerin üzerinde İbrani harfler bulunuyordu. Bir de kafatası. Ben bunu bir filmde izlemiştim. İnşallah bunları hiç gerçek hayatta denememişsindir. Yok, cesaret edemedim. Remzi Hoca bir yandan ritüeli hazırlarken bir yandan da dualar okur. Ve en sonunda şartlar cin çağırmaya uygun hale gelir. Şimdi cin çağıracağım. Sakın ola ki korkup ritüeli mahvetmeyin. Remzi Hoca herkesten onay aldıktan sonra duaları okumaya başlar. Bir süre sonra kafatası hareket etmeye başlar. Ey Ceyda'ya musallat olan cinli varlık, ismin nedir? Cin hocanın sorularına İbrani harflerinin olduğu şeyde bulunan kafatasını hareket ettirerek cevap verir. Lahkebur. Ey Lahkebur, hangi kabiledensin? Nusaybin. Bu cin Müslüman cin kabilesi olan Nusaybin cinlerinden bize yardım edebilir. Başta Ceyda olmak üzere herkesin yüzü gülmüştü. Ey Lahkebur, Allah rızası için şu mazlum Ceyda kızımıza yardım et. Kafatasında uzun süre oynama olmaz. İnşirah cin kabilesinden korkuyor olabilir. İnşirah cinleri toplu halde ormanlarda yaşarlar. Şu an burası onların en güçlü bulundukları yer. Bir nevi deplasmanda gibiyiz. Ey Lahkebur, bize bir mesaj bırak veya bu kıza musallat olan cinler ne için musallat oldular onu söyle. Remzi Hoca'nın bunu söylemesinin ardından kafatası oynar ve şu kelime ortaya çıkar. Furkan. Tam o sırada Ceyda çalılıkların arasında binlerce siyah varlık görür. Sırtı acır ve bu acı dayanılamaz hale gelir. Çığlık atar, çığlık atmasıyla ritüel bozulur. Ne oldu kızım? İnşirah cin kabilesi oradaydılar. Yüzlerceydiler. Bize bakıyorlardı. Onlarla göz göze geldim. Sonra soğuk bir el sırtımı çizdi. Sırtına bakabilir miyim? Ceyda sırtını Remzi Hoca'ya gösterir. Ceyda'nın sırtında 35-46 ve Süleyman mührü vardı. Remzi Hoca cebindeki kağıdı çıkardı ve Ceyda'nın sırtının yanına koydu. İki taraftaki semboller aynıydı. Bunlar ne hocam? 35-46. Bu inşirah cinlerinin size söylediği bir söz. Yani mıra yazıyor. Ayna demek. Arapçada vav harfleri Süleyman mührü. Birisi Ceyda'ya büyü yapmış. Hangi orospu çocuğu yapmış bu büyüyü? Bilmiyorum ancak ipuçlarımız var. Vav geri dönüşü simgeler. Kendisine hala aşık olan bir eski sevgilisi yapmış olabilir. Kızım Ceyda'm kim yapmış olabilir? Furkan. Furkan diye bir tanıdığım var mı Ceyda? Furkan eskiden sırılsıklam aşıktı bu kıza. Ulan piç kurusu. Kimdir bu Furkan? Bizim eski evdeki komşunun oğlu. Kızıma deli gibi aşıktı. Ulan Furkan ben sana bunu ödetmez miyim lan? Peki bu Furkan ile yakın zamanda hiç buluşmuş muydun Ceyda'cığım? 10 yıldır görmüyoruzdur. 10 yıldır görmüyorum ben de. Taşındığımızdan beri. Durun o zaman bekleyin. Furkan ile alakası yok bu işin. Nasıl yok Remzi? Cin öyle söylüyor. Bunu söyleyen cinli. Şu anda inşaat cinlerinin en güçlü olduğu bölgede. Yani savunmasız o yüzdendir. Ki bize net bir cevap vermeyecektir. Bize mesajlar ile olayın ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hem büyü yapmak için Ceyda'nın saçı, tırnağı gibi malzemeler gerek. Eğer Furkan ile yakın zamanda görüşmediyse Furkan bu büyü için gerekli malzemeleri bulamaz. Peki ne yapacağız? Ben bu mesajların anlamını çözmeye çalışacağım. Sen de o sırada Ceyda'ya göz kulak ol. Remzi Hoca sırt çantasından eski püskü bir kitap çıkartır ve bu mesajların anlamını çözmeye çalışır. 1-2 saat geçmiştir. Kitap en ince ayrıntısına kadar incelenmiş ancak bir sonuç çıkmamıştır. Remzi işine karışmak gibi olmasın ancak bir filmde mırra yani aynanın bir cinin insanı ele geçirdiği zaman verdiği mesaj olarak izlemiştim. Bu işlerine yardım edebilir mi? O mesaj olsa da cinin bu bedeni tamamen ele geçirdiği açıktır. Peki bir sonuç bulabildin mi? Şifreleri çözebildin mi? Hayır ancak hızlı olmamız lazım. Bir süre sonra harekete geçebilirler. Tamam ne yapacağız peki? Bu soruları Ceyda ile çözmeye çalışacağım. Remzi Hoca ve Hasan Bey Ceyda'nın yanına gidip onun yanına oturdular. Ceyda, inşirah cinlerinin bize verdiği bu mesajları beraber çözeceğiz. Tamam, elimden geldiğince size yardım etmeye çalışacağım. Bu 35-46 harfleri sana ne ifade ediyor? İnanın bana hiçbir şey ifade etmiyor. Tamam o zaman. Bu Süleyman mührünün içerisinde bakmanı istiyorum Ceyda. Ceyda uzunca bir süre Süleyman mührüne bakar. O kadar uzunca bir süre bakar ki Remzi Hoca dahil herkes endişelenmeye başlar.
Bir süre sonra Ceyda hızlı nefes alıp vermeye başlar. Ağlamaya ve çığlık atmaya başlar. Remzi Hoca hemen dualar okuyarak Ceyda'yı sakinleştirir. Sırt çantasından bir taş çıkartır ve Hasan Bey'e bakarak şu kelimeleri sarf eder. Şu anda size musallat olan cinlerden kurtulacağız. Ceyda sakinleşse dahi ağlamaya devam etmektedir. Hasan Bey kızı Ceyda'nın yanındadır. Remzi Hoca ise inşaat cinlerinin kendilerine bıraktığı kağıda dualar okuyup yıkarak otasının içerisine atar. Kağıt yandıkça ağlamaya devam eden Ceyda sesli ve şiddetli bir şekilde ağlamaya, çığlık atmaya ve yerinde duramamaya başlar. Remzi Hoca Ceyda'nın yanına gidip elini Ceyda'nın alnına koyup dualar okumaya başlar. Ceyda'nın çığlıklarının şiddeti arttıkça Remzi Hoca'nın da dua okuma şiddeti aynı oranda artar. En sonunda Ceyda kusar. Remzi Hoca da dua okumayı keser. Ben bu yaktığımız kağıdı bu bölgeye gömeceğim. Ondan sonra toplanıp gideceğiz. Cinler, onlar artık gittiler. İşlerine çomak soktum. Büyülerini bozdum. Artık Ceyda kızımıza zarar veremezler. Hasan Bey ve Ceyda mutlu bir şekilde birbirlerine sarılırlar. Hasan Bey mutluluktan ağlar. Ceyda ise kurtuluşunu kutlar. Remzi Hoca yaktıkları kağıdı su deposunun yakınında bir yere gömer ve geri dönüp eşyalarını toplar. Sonrasında hep beraber arabaya doğru gidip Eskişehir'e yola çıkarlar. Eskişehir'e vardıklarında saat 9 olmuştur. Ay çok sevindim vallahi. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Ben buradaki görevimi bitirdim. Allah'ın izniyle şimdi de müsaadenizle Bursa'ya yola çıkacağım. Vallahi Remzi, akşam yemeğini yemeden hiçbir yere salmam. İyi madem. Hocam demin dikkat ettim de sırtımda bulunan tüm yara izleri gitmişler. Çok teşekkür ederim size. Allah sizden razı olsun. Şifayı veren yalnızca Allah'tır. Ben burada yalnızca bir aracıyım. Bir şey soracağım ama konuyla alakası yok. Bu Kurban-ı Şeytan denilen yerin kardeşimle bağlantısı nedir? Kurban-ı Şeytan'da her perşembe cumaya bağlayan gece inşiraat cinlerini o bölgeye yakın bir köyün gençlerini kaçırıp şeytana kurban edermiş. Köyün gençleri o gece uyur gezer gibi yürüyüp hiçbir insan tepki vermeden o ormanda bulunan bir su deposuna giderlermiş. Ta ki o kişiler cinliler tarafından kontrol ediliyorlardı. Ceyda ise dün gece çarşambayı perşembeye bağlayan gecede inşaat cinlileri tarafından kontrol edilip bir tepeye götürüldü. İşte benzerlik buradadır. Anladım. Hadi buyurun yemeğe. Yemek yenir, Remzi Hoca'ya teşekkür edilir ve Remzi Hoca saat 12'ye Bursa'ya uğurlanır. Ceyda yatar uyur. Remzi Hoca ise arabasıyla Bursa'ya yola koyulur. Bu olaydan tam 3 saat sonra Perşembe Cuma'ya bağlayan gece saat 3.46'da Remzi Hoca'ya yakın dostu olan Faik Hoca sahura kaldırmak için arar. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyna aleyküm selam. Nasılsın Remziciğim? Şükür Faik, seni sormalı. Şükür Remzi şükür. Kavuştuk 11 ayın sultanını Ramazan'a. Şükür kavuştuğuna. Sahura kalkmadıysan kaldırayım. Sahur etmediysen gel edelim diyecektim. İyi yapmışsın Faik hocam. Geçen sene ben kaldırmıştım seni ilk sahura. Bu sene de sen devam etsin bu dostluğumuz inşallah. İnşallah Remzi hocam. Etmediysen daha sahurunu gel beraber edelim diyecektim. Oradan da Ulu Cami'ye geçer sabah namazımızı kılarız inşallah. Hocam çok isterdim ancak şu an Eskişehir'den dönüyorum. Hayırdır Remzi, bir şey mi oldu? Hayır hocam hayır. Bir musallat vakası vardı da onu hallettim. Bir cinli vakayı Furkan ile çözdün yani. Yok hocam, Furkan Bursa'da, o gelmedi benimle. Hayır Remziciğim, Furkan Kur'an-ı Kerim ile çözdüm bu işi. Yani Furkan Kur'an-ı Kerim'in bir diğer adıdır yani. Bu sözler Remzi Hoca'nın kafasında yankılanır durur. Hocam bir dakika, ben seni arayacağım. Hemen telefonunu kapatıp arabayı sağa çekip durur en uygun yerde. Furkan Lekkebur'un bana verdiği mesaj. Bu şifrelerin sırrı Kur'an'da. 35-46. 35. sure ve 46. ayet. Remzi Hoca hemen bir Kur'an-ı Kerim çıkartır çantasından ve 35. surenin 46. ayetine bakar. 35. sure Fatır suresidir. Ancak Fatır suresi 45 ayettir. 46 ayet 36. surenin 1. ayetidir. 36. surenin 1. ayetini bulur. 36. surenin 1. ayeti şu şekildedir. Yasin. Yasin, hani bu Ceyda'ya her şey çok berbat olacak müjdesini veren Yasin. Remzi Hoca acilen Hasan'ı arar. Hasan acilen Ceyda'yı tutun. Hiçbir yere gitmesine izin vermeyin. Neden? Neden Remzi? Hasan Bey bu soruyu sorar ancak cevap alamaz. Maalesef Remzi Hoca'nın arabası Remzi Hoca da içerideyken bir tırın altında kalmıştır. Hasan Bey telefonunu kapatıp acilen Bilge Hanım ile birlikte Ceyda'nın odasına girer ve gördükleri manzara ile şok olurlar. Ceyda'nın yatağının üzerinde 35-46 ve Süleyman mührü vardır. Ancak Ceyda yatakta yoktur. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece gözler yavaş yavaş açılıyor. Karanlık bir sınıf ortamı, zeminde birkaç mum var. Karşıda ise dizleri üstüne çökmüş bir şekilde başı öne eğik hareketsiz duran bir insan. Tüm gücünü toplayarak o insana doğru yaklaşıyor. Büyük cesaret. O insana dokunuyor. Bu daha büyük cesaret. Dokunduğu anda mumlar daha da güçlü alevleniyor. Hareketsiz duran bir insan kendisine dokunulmasıyla kendisine geliyor. Bu insandan şöyle bir ses çıkıyor. Yasin. Ceyda, ne işimiz var burada? Ceyda etrafı kolaçan ediyor. Sağına soluna her yer satanistik simgeler ile dolu.
Zaten Ceyda'nın bulunduğu yerde ise pentagram var. Derin bir nefes alıp cevap veriyor. Sanırım Leyle-i Ahir'deyiz. Leyle-i Ahir mi? O ne lan? Bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. O zaman sana her şeyi anlatayım. Zira güneş doğduktan sonra sana her şeyi anlatma şansım olmayacak. Ne saçmalıyorsun sen lan? Siktir git, seninle o salak arkadaşlarla uğraşamam. Aklı sıra Azra ve sen benden o gün sizi göt ettiğim için intikam alacaksın sen. Yasin olay sandığından da ciddi. Bu gece son gecemiz. Senin de her şeyi bilmeye hakkın var. Anlat ulan o zaman, boş yapma. Ceyda olayı flashbackler ile anlatırken flashbackler çizgi içerisinde ve kalın yazılacaktır. Ceyda: biz seninle çok güzel bir ilişki içerisindeydik. Sonra ben Burak'la takıla takıla ondan hoşlandım ve seni onun uğruna terk ettim. Ancak insanlar elindekinin kıymetini onu kaybetmeden anlamıyormuş. Burak bana çok kötü davrandı. Ben de onunla olan ilişkimi kestim. Bana hep derdin, bir şeyin, her şeyin bir bedeli var diye. Ben Burak için seninle olan aşkımı feda ettim. Yanlış seçim yaptım, pişman oldum. Senin karşına çıkmaya cesaret edemedim ve bizimkilerle bir şeyler planladık. Evet kızlar, planı anlayan var mı? Yok kanka. Dilara sen anlat bakayım. Şişe çevirmece oynayacağız. Yasin'i de oyuna dahil edeceğiz. Sonra hep cesaret edip Yasin'in saçından biraz ve tırnağını alacağız. Ama neden? Neyse sorgulamayın, sadece yapın. Kanka çok riskli, bu işi biliyorsun. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada rahat olacaksın. Bunu da biliyorsun Ceyda. Ben bu dünyada veya öbür dünyada rahat olmak istemiyorum. Ben Yasin'i istiyorum. Azra merak etme, sana bir şey olmayacak. Büyücünün yanına ben gideceğim. Büyücü, sana söylediğim gibi saç, tırnak bunları getirdim mi? Getirdim, buradalar. Büyücü, güzel. Bu Yasin'i sana geri getirecek büyüdür. Bu büyü için şeytan bir erkek, biri dişi, 2 yılan kurban etmen lazım. Biri siyah, biri de sarı tenli olmalı. Sarı tenli yılan seni, siyah tenli yılan Yasin'i temsil edecek. Bu yılanları şeytana kurban edip çok güvenli bir yere bu büyüyle gömmelisin ki büyü aktif hale gelsin. Sonrasında 4-5 gün bekle. Sonunda Leyle-i Ahir'e ulaşacaksın. Bunları gömdüğün yer senin için kurbanı şeytan olacaktır. Ne yani? Bana büyü mü yaptın? Evet ama yaptığım büyü beni etkiledi. Seni değil. İnşirah cinleri bana musallat oldular. Büyücü. Ne oldu yine geldin? Büyü bana etki etti. Şu sırtıma bakın. Büyücü Ceyda'nın sırtına bakarak cinler seninle çok yakın irtibat kurmuşlar. Şifreler koymuşlar. Çift vav, vav birleşmesi temsil eder. Ancak çift vav ters dönmeyi temsil eder. Büyü sana etki etmiş. Yasin'e değil. Git buradan. Sen artık onlar için bir kurbansın. Seni şeytana kurban edecekler. Hani Yasin ile Leyla Ahir'de buluşacaktım. Beni kandırdın ve bana bela açtın. Sen bir şarlatansın. Yasin ile Leyla Ahir'de yani son gecede buluşacaksın. Ancak bu buluşma tahmin ettiğin gibi olmayacak. Git artık buradan. Bunun sorumluluğunu sen almıştın zaten. Ceyda sinirli bir şekilde büyücünün evinden çıkar ve telefonu çalar. Alo. Kızım neredesin? Remzi Hoca geldi seni bekliyor. Ne yapıyorsun sen kaç saattir annenle? Bu işi büyüyle halletmeye çalışmak yerine keşke benimle konuşsaydın Ceyda. Ben her şeye rağmen, tüm sana karşı olan nefretime rağmen, senden deli gibi intikam almak istememe rağmen seni hala seviyorum. Deve diken mevzusu anlayacağım. Uzun süren bir sessizliğin ardından. Yasin, bak ben buradayım. Hiç kimsenin seni şeytana kurban etmesine izin vermem. Gel polisi arayalım. Polis hiçbir şey yapamaz. Yasin telefonunu çıkartıp polisi arar ancak hat bir türlü düşmez. 4. denemeden sonra telefonunu yere fırlatır. Yasin, gel Ceyda, kaçalım bu sınıftan. Yasin gidip sınıf kapısını zorlar lakin kapı bir türlü açılmaz. Yasin kapıyı zorlarken koridordan bir ses gelir. Yasin korkarak geri gelir ve Ceyda'nın tam karşısına geçer. İnşirahlar geldi. Ceyda Yasin'in gözlerinin içerisine uzunca bakar. Ancak bu romantik anı engelleyen bir şey vardır. O da doğan güneş. Ceyda ağlayarak arkasını gösterir. Yasin arkasına bakar. Güneşin doğuşunu izlemek ilk defa bu kadar acıtır. Yasin Ceyda'ya bakar. İlk olarak zorladığı kapının açıldığını görür. Oraya gitmek ister ancak kıpırdayamaz. Sonra kaderine boyun eğerek ağlamaklı gözlerle Ceyda'ya bakar ve onunla ilgili güzel anlarını hatırlar. 7 ay ama deli dolu bir 7 ay. Gün gün gözünün önünden geçer Yasin'in. Sonra Yasin'in ağzından bu sözler duyulur. Her şey çok güzel olabilirdi be Sarıcığım. Ceyda ağlar. Kollarını açarak son kez Yasin'e sarılmak ister. Yasin de ağlayarak Ceyda'sına. Sarı civcivine sarılır. O sırada Ceyda elinde en başından beri tuttuğu bıçağı Yasin'e, Brownie'sine saplar. Çünkü inşirah cinlerinden kurtulmak için bunu yapması gerekmektedir. Zaten bu hareketi de inşirah cinlerinin kontrolü altında yapar. Peki kişilere ne oldu? Ceyda cinayet sabahı okulun temizlik görevlisi tarafından bulundu. Polis ve ambulans çağrılmasının ardından sorgulandı. Akıl hastanesine gönderildi. Yasin bir pentagramın içerisinde 6 parçaya bölünmüş bir halde bulundu. Otopsi raporunun ardından aile mezarlığına defnedildi. Hasan Bey ve Bilge Hanım
Ceyda'nın yatakta bulunmamasının ardından en yakın emniyet müdürlüğüne ihbar için gittiler. Olayın ardından sorgulandılar ve daha sonrasında kendilerini gören hiç olmadı. Remzi Hoca, Bursa Eskişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından Bursa Hamitler Kent Mezarlığı'na gömüldü.